Evet sevgili Kanal Avrupa izleyenleri, Sağlık Türkiye'de programımız devam ediyor. Bergedent Vadi İstanbul kurucusu ve diş hekimi Sayın Tunç Berge stüdyo konuğumuz. Nasılsınız? Teşekkür ederim canım. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizi burada ağırlamak her zaman çok keyifli. Sağ olun, çok mersi. Hocam Hollywood Smile yani diğer adıyla gülüş tasarımı nedir? Bunu en çok izleyicilerimiz merak ediyor ve özellikle de Avrupa'da şu anda bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz çok merak ediyor. Hem bundan bahsedelim hem de Avrupa'daki hastalar buraya nasıl gelecek? Sağlık turizmine hani sizin verdiğiniz katkılar nelerdir? Bunlarla alakalı da bilgi almak istiyoruz. Tabii ki. Özellikle yurt dışından gelen hastalarda çok sıklıkla sorulan soru Hollywood Smile ya da gülüş tasarımı. İşte dişlerimi tekrardan yaptırmak istiyorum. Bu konuda çünkü bizim yerleşik hastalarımız gibi işte benim 2 tane dişim çürüdü, bir dişime kanal tedavisi lazım, işte 1-2 tane de kaplamam var düşüncesiyle gelmiyor yurt dışından gelen hastalar. Tabii. Genelde ya tedavilerini biriktirmiş oluyorlar, uzun yıllar ihmal etmiş oluyorlar. Genelde büyük işlerle, full ağız restorasyonlarıyla geliyorlar. Bunların içerisinde de en büyük yeri implantlarla Hollywood Smile alıyor. Yani hem implant konusu da çok yoğun işleniyor. Tamamen estetik düşüncelerle gelip dişlerini yaptırmak isteyen hastalarda büyük yoğunlukta. Hollywood Smile aslında belli kriterleri uygulayarak kişiye özgü, yani Ece Hanım için ayrı, işte Ahmet Bey için ayrı, Gül Hanım için ayrı, tamamen kişiye özgü bir dizayn oluşturmaktır. Ama belli kriterleri vardır. Nedir bu? İşte güldüğümüz zaman bizim genelde ikinci küçük azıdan ikinci küçük azıya öndeki 10 tane dişimizin görünür olması gerekir. Yani bu kriterlerin bir tanesi. Özellikle köşe dişler dediğimiz kanin dişlerden sonraki alanda küçük azılar daha geri pozisyonda kalır ve oralar karanlık nokta olarak görülür ağızda. Hasta genelde güldüğü zaman ya da konuşurken ön dişleri daha çok gözükür ama arkalara doğru o bir daralma vardır. Bunu telafi etmektir aslında Hollywood Smile. İşte onları biraz daha dışarıya doğru çıkartıp görünürlüğünü arttırmak. Biraz ağzın yapısını daha yuvarlaklaştırmak, yani çok köşeli bir görüntüyse biraz daha yuvarlaklaştırmak ve daha dolgun bir gülüş kazandırmaktır. İşte dudakların şeklini, herkesin dudak yapısı farklıdır çünkü, dudakların şeklini devam ettirmektir aslında Hollywood Smile. Yani hasta güldüğü zaman dudakları farklı, dişleri farklı olmamalı. Bazen çok etli dudakları olan hastalarda dişler çok geri pozisyonda kaldığında hasta güldüğünde sadece dudak gözükür. İçindeki dişleri göremezsin. Aslında dudaklar bir çerçevedir ve çerçevenin içindeki resmi de güzel yansıtır. Ve işte o resmin güzel olması gerekir. Yani o yüzden gülüş tasarımları yapılıyor. Bunun için tabii teknoloji arttıkça, dijitalleştikçe yapılan işlemlerde dijitalize edildi, daha kompüterize edildi. Daha önce aldığımız ölçüler üzerinde teknisyenlerimizin hazırladığı gülüş tasarımları üzerinde giderdik ama şimdi hastadan birkaç tane fotoğraf alıyoruz. Dijital ölçüsünü alıyoruz ağız içi tarayıcılarla. Artık o macun kıvamındaki ölçü maddeleri değil, dijital ölçülerden çalışıyoruz. Ve bunları direkt olarak kompüter içerisindeki programlara yüklüyoruz. Ve bize Hollywood Smile'ın belli işte hem kriterlerini, özelliklerini gösterir hem de hastanın resmi elimizde olduğu için hastanın yüz şekli, dudakları, bunlar elimizde data olarak olduğu için bunları match edip, bunları birbirleriyle birleştirip bize ideal diş formunu verir. Dolayısıyla elde tek tek göz ile bakarak hani işin detayı olmadan yapılan işler yerine şimdi çok daha detaylandırılmış. İşte o anda rengini dahi istediğimiz gibi hastanın yüz şekline uyacak şekilde ayarlayabiliyoruz o kompütür programlarında. Ve gülüş tasarımlarını bu şekilde dizayn ediyoruz.
Bu hastaya görsel bir şov olarak da yapılabilir. Sadece resim üzerinden, hastadan alınmış resimlerden işte şu anki dişleriniz böyle, iş yapılıp bittiği zaman da böyle olacak. Çünkü size yakışır dişler bunlar. Tabii hasta bunu görür. Beğenir beğenmez o da ayrı. Çünkü bizim için önemli olan kriter hastanın kendi beğenisidir. Yani biz ideali yaparız ama diyebilir ki ya bu benim yüzüme çok büyük. Sevmedim. Ben birazcık daha küçük istiyorum. İşte ön dişlerim biraz daha uzun olsun istiyorum. Yani bu kişiye özgü bir takım istekler de olabiliyor. Onlara göre modifiye ediyoruz. Ya da yine bu programdan yine dijital teknolojiler sayesinde 3 boyutlu printerlardan direkt hastanın ağız modelini ürettirebiliyoruz. Yani aldığımız hiçbir ölçü yok. Sadece dijital ölçü ama bundan bu üretimi yapabiliyoruz. Ve mock-up dediğimiz 3 boyutlu uygulamayı hastanın ağzına daha hiç işlem başlamadan önce bir takım geçici kompozit malzemelerle direkt uygulamasını yapıyoruz. Tabii bu aslında daha büyük bir avantaj getiriyor. Çünkü hasta ağzının içerisinde görüyor o dizayn edilmiş şeyi. Ve bunun üzerinden hareket ediyoruz. Tabii yurt dışından gelen hastalarda zaman çok önemli. Biz yeni oluşturduğumuz kliniğimizde daha çok sağlık turizmine yönelik çalışıyoruz. Yani neler yapıyorsunuz mesela bunun için? Yani nasıl organize ediyorsunuz? Otel, konaklama, Tabii bunlar için süre veriyor musunuz hastaya? Tabii ki. Yani süre çok önemli burada. Yani bizim buradaki hastada biz 15 günde çalışsak çok problem etmiyor. Ama yurt dışından gelen hastanın ortalama en fazla bir hafta gibi süreci var. Yani 3-4 günlüğüne gelen hastalar da var. 8-9 günlüğüne gelen hastalar da var ama ortalama 6-7 iş günü içerisinde işlemlerini bitirip geri dönmek istiyorlar. Peki her şeyi klinik mi karşılıyor? Bütün organizasyonu biz yapıyoruz. Koordinatörlerim var. Hem hastayla sürekli temas içerisinde olan hem de onların buraya sevkiyatını yapacak. Hasta sadece uçak biletini alıyor. Biz burada otellerini organize ediyoruz. Tüm transferlerini işte havalimanından otele, otelden kliniğe, tekrar klinikten otele ve havalimanına gibi. Yani bunlarla hasta uğraşmıyor. Çok lüks bir şey bu gerçekten. Evet, yani şimdi aksini düşünün. Yabancı bir ülkeye gelmişsiniz ve hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir de oranın işte ulaşımıyla uğraşıyorsunuz, taksisiyle uğraşıyorsunuz. Bu sefer randevuya zamanında gelemiyor. Bizim durumumuz alt üst oluyor. O yüzden bu işlerin mutlaka çok iyi organize edilmesi gerekiyor. Tam istediğimiz saatte orada olacak şekilde hastayı beklemek çok önemli bir avantaj. O yüzden onları hep biz kendimiz organize ediyoruz. Tabii gurbetçilerimiz, yurt dışında yaşayan Türklerin durumu biraz daha farklı. Burada ya aileleri oluyor, hem onları ziyaret ediyorlar, hem Türkiye'yi biliyorlar. Ama artık onlar da bizden bunları istiyorlar. Yani belki fiziki koşullar çok uygun değil, o yüzden otelde kalayım ben istiyorum diyor. İşte benim transferlerim de ayarlansın diyor. Trafikle uğraşmak istemiyorum diyor. Büyük kolaylık. Bunlar için özel paketler yapıyoruz. Onlara göre hastalara sunuyoruz. Ve geldikleri zaman bu yüzden kliniğin altyapısını tamamen dijitalize ettik. Hızlı iş götürülebilmesi için işte aldığımız dijital ölçüler, hemen laboratuvarda işlemlerin yapılması. Hani bazen 2-3 günlük süreçte işleri bitirmek, komple ağzı yapmak mümkün olabiliyor. Ama hani bir Hollywood Smile'de, dijital gülüş tasarımında biraz daha özenli çalışmak gereken yerlerde işte laminalar falan söz konusu olduğunda yine bir 5-6 günlük süreyi mutlaka hastanın ayırmasını istiyoruz. Daha çok hangi ülkeden talep var? İngiltere, Amerika, Kanada bunlar çok daha büyük yüzdesini alıyor. Hollanda, Almanya ikinci sırada geliyor. Avrupa ağırlıklı ve Amerika ağırlıklı çalışıyoruz biz. O yüzden yani daha çok bizdeki şey, çünkü her kliniğin çalıştığı yerlere göre kimisi daha Afrika ülkeleriyle
çalışıyor, daha yoğun. Kimisi daha Orta Doğu ülkeleriyle çalışıyor. Bir yerde işte nasıl yönlendirdiğinize bağlı. Bizim çalıştığımız ülkeler genelde Avrupa ülkeleri. Evet. Peki hocam, gülüş tasarımı oluşturulurken ne gibi kriterlere dikkat etmek gerekiyor? Burada tabii hastanın yaşı çok önemli. Hastanın yüz şekli çok önemli. Hatta teni dahi, yüzünün teni dahi çok önemli renk seçiminde. Bazı böyle çok beyaz patlamalar olmaması için bunları hastanın yüz şekline göre ve ten rengine göre organize ediyoruz. Tabii kriter olarak dişlerin şekli de önemli. Ne yapacağımızı öyle karar veriyoruz. Eğer dişler çok zedelendiyse işte lamine yapmıyoruz o zaman, full kronlar yapıyoruz. Ama dişlerde harabiyet daha azsa, sadece estetik sıkıntılar varsa, sadece renk değişimi söz konusuysa o zaman mutlaka lamineyi tercih ediyorum. Hastaya da lamineyi öneriyorum. Tabii ki ekonomik açıdan karar onların kararı ama doktor olarak ben en iyisini yapmaya çalışıyorum. O yüzden yoğun olarak lamine çalışmaları yapıyoruz. Bunlar bir yerde işte bu kriterlere bağlı olarak değişebiliyor hastaların isteklerine göre. Lamine dediniz ama yani yeni bir estetik dizayn yaparken kullanmayı tercih ettiğiniz en iyi malzeme hangileridir sorusu var. Lamineyi tercih ediyorum dediniz ama sonuçta hasta illaki ısrar ederse lamine işte çok pahalı. Hani onun yerine alternatif kron dışında ne kullanabiliyorsunuz? Kron dışında bir şey yok tabii ki. Yani şimdi lamina kronlardan biraz daha farklı. Kronlarda farklı malzemeler kullanabiliyoruz. Çünkü işte metal destekli porselen yapabiliyoruz. Daha ekonomik tercihleri olanlar için. Biraz daha üstünde zirkonyum malzemeler yapabiliyoruz. Zirkonyumu tamamen saf zirkonyum olarak kullanabiliyoruz. Bunlar biraz daha uygun fiyatlı tercihler. Yani monolitik zirkon dediğimiz, hiç üzerinde başka bir şey olmayan, direkt CAD/CAM makinelerinin kazıdığı, hiç insan eli değmiyor. Dizaynını yapıyor teknisyen laboratuvarda ve bırakıyor, işte makine onları kazıyor. Full zirkon olabiliyor bunlar. Renk seçeneği var mı onların? Renk seçenekleri var ama tabii Ömürleri? yani ömürleri en az diğer porselenler kadar uzun. Hatta monolitik zirkonların çok daha uzun yıllar hiçbir problem olmadan kullanabilirsiniz. Yurt dışından gelen hastalar için tercih sebeplerinden biri olabilir. Çünkü cam, seramik dediğimiz malzemeler biraz daha kırılgandır. İşte böyle bir şey başına geldiği zaman tekrar Türkiye'ye gelecek. Onları tabii ki tekrar yeniliyoruz. Ücret de almıyoruz onlar için ama tabii yani fiziki olarak ulaşmak çok kolay değil. O yüzden biraz daha emin olmak için hastalarda buruksaman hastalar, yani dişlerini gıcırdatan, çok ciddi kuvvet uygulayan hastalarda mesela monolitik zirkonları yapmak çok daha emin bir yöntem. Çünkü onlarda kırılma ihtimali yok. Çok zor. O yüzden hani biraz daha risksiz çalışmak için monolitik zirkonlar seçilebilir ama estetik olarak bence tabii diğerleri kadar başarılı olmaz. Çünkü daha donuk malzemelerdir. Çok translucent değildir. Daha opaktır. Yani dışarıdan bakıldığında yapılı olduğu belli olur. Bir IMAX gibi, işte seramik, cam seramik dediğimiz malzemeler gibi natürel görüntüde olan malzemeler değildir. Onların dışında işte bir üstünde de zirkonyum altyapısı yapılıp üstüne IMAX dediğimiz cam seramiklerin kazındığı, yapıldığı. Dolayısıyla bu biraz daha el becerisi, biraz daha el işi, makinelerin yaptıklarından öte daha şeffaf, görselliği daha iyi kronlar yapılabiliyor. Daha üst kademede de tamamen full IMAX dediğimiz, hiç içerisinde zirkon olmayan, bunları özelliği olan porselenler olduğu için işte CAD/CAM makinelerinde direkt kazıtarak da yapabiliyoruz ya da fırınlanarak da yapılabiliyor. Ve bunun üzerinde de laminalar geliyor. Yani en üst kademede söyleyebileceğimiz aslında çok çeşitli malzeme şeysi var, skalası var. Dolayısıyla uygun fiyattan yüksek fiyata kadar hastanın isteğine göre seçim yapabiliyoruz.
Peki az önce diş gıcırdatmaktan ve sıkmaktan bahsettiniz. Çok diş sıkan hastalara lamine tercih etmediğiniz oluyor mu? Biraz riskli ama ben çok uzun yıllardır lamine yaptığım için biraz konudaki tecrübem de çok yoğun. Yani 30 seneye yakındır lamine yapıyorum. Ve o hastalarda başka şeyleri değiştirerek laminaların korunmasını sağlayabiliyorum. Çok fazla kaçınmıyorum Gece lamine plağı gibi mi? yapmaktan. Gece plağı değil sadece, botoks uygulamaları olabiliyor. Çok etkili değilmiş masetere. diyorlar. Yok, hayır. Yani sıkmasına engel olmaz ama sıkmadan dolayı dişlerin üzerine verdiği kuvveti botoks çok azaltır. İleride şey yapmıyor mu? Ne bileyim ben, çenede sarkma falan. Hayır, yapmaz. Hayır, öyle bir şey Demedim olmaz. tatlar Mümkün öyle değil. şeylerden. Çünkü maseter çok güçlü bir kas. Onu tamamen inaktif etmek mümkün değil. Hasta normal o kasını kullanır. Sadece kasın kuvvetini çok azaltmış oluyorsunuz. Dolayısıyla dişlere zarar vermiyor. Gece plakları dediğiniz gibi diğer bir seçenek. Bir de hastada bazı dikey boyut düzenlemeleri yapılabiliyor. Çok dişlerini sıkan hastalar dikey boyutunu kaybediyor ve hastanın alt çenesi daha çok öne doğru çıkmaya başlıyor. Çıkmış mı? Hayır. Korktum. Sizde öyle bir problem olduğunu Ben çok düşünmüyorum. sıkıyorum Sıkıyor işte, musunuz? çok Ama sıkıyorum. dişlerinizi çok aşındırmadığınız için. Birkaç sefer kırmışlığım var. Evet, yani o olabilir. Birkaç sefer. Laminalarda böyle bir risk olduğu gibi full kron da yapsanız yine kırabilirsiniz. Ben kronu da kırdım, lamineyi de kırdım. Evet, yani o yüzden Sıkarken. bu tip hastalarda mesela monolitik zirkona yönelmek gerekir. Özellikle arka dişlerde. Arka dişlerde kırılmayan bir malzemeyle yaptığınız zaman hastanın dikey boyutu hiç değişmez. Dolayısıyla dişlere gelen kuvvetler farklılaşmaz zaman içerisinde. Yani ilk yaptırdığınız zaman her şey çok normaldir. Ama 2 sene sonra dişlerin dikey boyutu azalmaya başladığında, birbirine aşındırdığında o dişe gelen kuvvet değişir mesela. Evet. Yan hareketlerde daha ekstra kuvvetler gelir ve o dişin kırılmasına neden olur. Aynen de öyle olmuştu. Evet, o yüzden işte onlarda o tip alternatifleri uygulayabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine Ben her teşekkür zamanki ederim. gibi çok önemli bilgiler verdiniz bize. Evet, Sağlık Türkiye'de Bergedent Vadi İstanbul kurucusu ve diş hekimi Sayın Tunç Berge bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek.